Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda bahçe, balkon ve çocuk odası dekorasyonlarınızda değerlendirebileceğiniz oldukça kolay ve hızlı tığ işi mandala duvar süsünün yapılışını anlatacağım. Mandalanın yapılışında farklı renklerde koton iplik ile 2,5 milimetre tığ kullanacağız. Projenin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. Bir zincir, halkanın içerisine 7 tane sık iğne yapalım. Sihirli halkanın ipini sıkıştıralım. İlk yapmış olduğumuz ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, altta yaptığımız 7 tane sık iğnenin her birinin tepesine 2 tane sık iğne yaparak 14 tane sık iğne elde edelim. İlk ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 5 zincir, sonraki ilmeğin tepesine ikili trabzan ve aralarında 2 zincir olacak şekilde alttaki tüm ilmeklerin tepesine ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Üçüncü sırada başlangıç zinciri ile birlikte toplam 14 tane ikili trabzan yaptık. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 2 zincir yapalım ve 3. zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir yaparak ipi keselim. İkinci renk ile devam edelim. Alt sırada yaptığımız herhangi bir zincir boşluğundan ipi sabitleyelim. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapalım. Ve altta yaptığımız tüm zincir boşluklarının içerisine 4 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk trabzanın tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir yaparak ipi keselim ve renk değişikliği yapalım. Alt sırada bulunan herhangi bir iki grup ortasından ipi sabitleyerek 2 zincir yapalım. Aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan yapalım. Ve sıra sonuna gelene kadar alt sırada yapmış olduğumuz tüm iki grup ortalarına 2 trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam ederek V dikişlerini oluşturalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir yaparak ipi keselim ve tekrar renk değişikliği yapalım. Alt sırada yapmış olduğumuz herhangi bir V dikişi ortasından ipi sabitleyelim. 2 zincir, aynı ilmeğin tepesine
ikili trabzan. 2 ve arasındaki boşluğa 2 tane ikili trabzan. Her iki trabzan grubu arasında bir zincir yapalım. Bir zincir. Sonraki V dikişi ortasına 2 tane ikili trabzan. Bir zincir. 2 V ortasındaki boşluğa 2 tane ikili trabzan. Bir zincir. Sonraki V dikişi ortasına 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir, ilk zincirin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir yaparak ipi keselim ve tekrar renk değişikliği yapalım. Alt sırada yapmış olduğumuz herhangi bir zincir boşluğundan ipi sabitleyelim ve 5 zincir yapalım. Aynı boşluğun içerisine ikili trabzan ve alt sırada yapmış olduğumuz tüm zincir boşluklarına V dikişi yapacağız arkadaşlar. İkili trabzan, bir zincir, ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Burada gergin bir görüntü oluşur ise V dikişleri arasına 2 zincir de yapabilirsiniz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 3. zincirin içerisine kayma dikişi yaparak bir zincir yapalım, ipi keselim ve tekrar renk değişikliği yapalım. Alt sırada yapmış olduğumuz herhangi bir V dikişi ortasından ipi sabitleyelim, 5 zincir yapalım. Aynı boşluğun içerisine ikili trabzan. Bu sırada alt sırada yapmış olduğumuz tüm V dikişlerinin ortasına V dikişleri yapacağız. Bu kez V dikişlerini yaparken 2 zincir yapalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 3. zincirin içerisine kayma dikişi yapalım. Bir zincir, ipi keselim, renk değişikliği yapalım. Alt sırada yapmış olduğumuz herhangi bir V dikişi ortasından ipi sabitleyelim. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine 8 tane ikili trabzan yapalım. Başlangıç zinciri ile birlikte toplam 9 tane ikili trabzan yapmış olduk. Sonraki V dikişi ortasına sık iğne. Sonraki V dikişi ortasına 9 tane ikili trabzan. Sonraki V dikişi ortasına sık iğne. Sonraki V dikişi ortasına 9 tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son V dikişinin içerisine sık iğne yapalım ve ilk yapmış olduğumuz zincirin içerisine kayma dikişi, bir zincir yaparak ipi keselim. Son kez renk değiştirerek son sırayı yapalım. Alt sırada yapmış olduğumuz herhangi bir trabzan grubunda bulunan ilk trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim.
Bir zincir. Yan yana sık iğneleri yapmaya devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yapacağız. İki zincir. En sonki yaptığımız sık iğne ilmeğinin önde görünen iki ilmeğine kayma dikişi yapalım. Ve alttaki trabzanların tepesine yan yana sık iğne yapmaya devam edelim. İki grup ortasında bulunan sık iğnenin tepesine tekrar sık iğne, yan yana 5 sık iğne, iki zincir. Yapmış olduğumuz en sonki sık iğnenin ön iki ilmeğine kayma dikişi ve yan yana trabzanların tepesine sık iğne yapmaya devam edelim. İki grup ortasındaki sık iğnenin tepesine tekrar sık iğne ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman alttaki son sık iğnenin tepesine de sık iğne yapalım ve bir miktar ip bıraktıktan sonra ipi keserek ilk ilmeğin tepesinden gizli birleştirme yapalım. Bu kalan parça ipi tekrar yukarıya doğru taşıyalım ve buraya asma aparatını yapabilirsiniz. Zincirde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Asma aparatında yaptıktan sonra burayla aynı noktada olacak şekilde farklı objelerle süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben kamera arkasında bu şekilde bir püskül yaptım. İsterseniz çiçek, kelebek ya da çanta, anahtarlık süsleri olarak kullandığımız objeleri de kullanabilirsiniz. Böylelikle mandalanın da tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hoşça kalın.